Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 katlı büzgülü etek dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kesime geçmeden önce ölçüleri kağıt üzerinde ifade edeceğim. Birinci kat ve ikinci kat olarak belirledim. Birinci katı basen ölçümüzü baz alarak yapıyoruz. Basen artı dikiş artı bolluk. Baseni 110 aldım. Artı 2 santim dikiş payı artı 8 santim bolluk payı. Bolluk payını isteğinize göre verebilirsiniz. Kumaşın esnekliğine göre de hareket edebilirsiniz. Kendi zevkinize göre bol severseniz bir tık daha artırabilirsiniz. Eğer kumaşınız esnekse bir tık daha azaltabilirsiniz ama ortalama olarak 8 santim olarak alabilirsiniz. Toplamda benim birinci kat için en ölçüm 120 santim. Boyunu da normalde 20 santim olarak bırakacağım ama 4 santim kemer payı bırakıyorum. 1 santim de ikinci kata ekleme kısmı oluyor. Burada toplamda 25 santim oluyor. İkinci katın boyunu ise etek boyumuzdan birinci katı çıkararak buluyoruz. Burada da 1 santim birinci kat için ekleme payı. Altta da ben overlock çekip tek kıvıracağım için 1 santim pay bıraktım. 2 kere kıvıracaksanız 2 santim dikiş payı bırakacaksınız. Benim burada 87 santim olarak ikinci katımın boyunu aldım ama eteğimin benim bitmiş hali 105 santim oluyor. Bu size uzun gelebilir. Siz kendi boyunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Burada nasıl ölçü alacağınızı boy olarak gösterdim. En olarak da ikinci katı, birinci katı baz alıyoruz. Birinci katımızın en ölçüsü ne kadardı? 120 santim. İkinci katta ise 1'e 2 ölçüsünü kullanacaksak 2 katı kadar ikinci kat için kumaş alıyoruz. 122 ile çarpınca 240 santim 1'e 2 ölçüsünü kullandığım zaman kumaşa ihtiyacım var. 1'e 1,5 ölçüsünü kullanacaksam birinci katı yine baz alıyorum. Birinci katı aldım. Artı üzerine birinci katın yarısı kadar bir ekleme yapıyorum. Birinci katım 120 artı yarısı 122'ye bölüyorum. Yarısını alıyorum 60. 120 60 daha 180. 40 beden üzerine dikecekseniz 1-2 ölçüsünü değil de 1'e 1,5 ölçüsünü, beden büyüdükçe ölçüyü düşürebilirsiniz. Büzgü kısmını daha da azaltabilirsiniz. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Ölçü alma şeklimiz bu şekilde. Şimdi kesime geçelim. Boy ölçüsünü bu şekilde alıyorum. Gerekli ölçüyü aldıktan sonra kesimi yapıyorum. Birinci katı belirledim. Ben her iki taraftan dikişli yapacağım. Dengeli bir şekilde durması için. O yüzden buranı da keseceğim. Birinci kat için kumaşımız hazır. Şimdi ikinci kat için ayarlama yapıyoruz. Kumaşı 2 kat şeklinde katlayarak ölçümü ikinci kat içinde alacağım. İkinci kata benim kumaş enim normalde 120 santim kumaş enim var. 2 boy kumaş alt kat için kullanacağım. Bu sizin elinizdeki çiften ve teken kumaşlara da bağlı alacağınız ölçü. Buradaki ölçüyü baz alarak kumaşlarınızı buna göre ayarlayacaksınız. Bu ölçüden aynı şekilde bir tane de alacağım. 120 bana 240 santim kumaş gerekliydi. Tekrar aynı boyda alıyorum.
İkinci kat için 2 parça şeklinde yapacağım. İkinci parçamı da yerleştirip bu şekilde ölçümü alıyorum. Bu parçaları ikinci katta kullanacağım. Ben 1'e 2 ölçüsünü kullandım. Bu şekilde ikinci katı yaptık. Birinci katı da bu şekilde ayarlamıştık. Ben iki taraftan da ikinci katta 2 parça halinde yaptığım için dikişler olacak. Dengeli bir şekilde durması için birinci katı da ayırıyorum. Bu genellikle soruluyor, neden ayırıyorsunuz diye. Burada dengeli bir dikiş olması için yapıyorum. Kenarları dikip büzgüyü ondan sonra da yapabilirsiniz. Zaten birinci katta büzgü yapmayacağız. Burada da kenarları dikilip büzgüyü ondan sonra da yapabilirsiniz. Ama önce ben büzgü işlemini yapacağım. Sonra en sonunda kenarları kapatacağım. Büzgüden sonra kapatacağım. O şekilde daha kolay olacaktır. Şimdi ipliklenmesi için büzgüden önce şu üst kısımların overlockla, eğer overlock makineniz yoksa zikzak ayarıyla da temizlemesini yapabilirsiniz. Büzgü yapacağım kısımların temizlemesini overlock'ta yaptım. Şimdi büzgü kısmına geçiyoruz. Büzgüyle başlıyoruz. Makinede büzgü yapabilmek için öncelikle tansiyon ayarını en yükseğe, yani ben 9'a aldım. Sıkı bir şekilde ipliğin gergin bir şekilde gelmesi gerekiyor üstteki ipliğin. Ayrıca dikiş adım uzunluğunda seyrek bir dikişte en sona alıyoruz. Yani bol bir dikiş, seyrek bir dikiş yapmamız gerekiyor. Elde de büzebilirsiniz. Büzgü yapımıyla alakalı detaylı bir video çektim, ona bakabilirsiniz. İlk baştaki iplikleri uzun bırakıyoruz ve pekiştirmeden yapıyoruz. İplikleri uzun bırakmamızın nedeni de büzgümüz eğer yeterli gelmez, sık olmazsa büzebiliriz veya çok fazla olursa açabiliriz. Bunun için iplikleri fazla bırakıyoruz ve pekiştirmeden yapıyoruz. Büzgüleri bu şekilde yapıyorum. İkinci parçanın alt parçaların büzgülerini yaptım. Büzgü ayarını da nasıl ayarlayabiliriz? İlk katın ölçüsüne göre büzgümüz denk gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Benim çok azıcık bir fazlalığım var. Onu da ipleri zaten bırakmıştık. Şöyle büzüyorum. Biraz daha sıkıştırıyorum. İpin birini çekerek. Bu şekilde eğer kumaş fazla geliyorsa üst kata bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz da buradan sıkıştırıyorum. Ya da büzgüler çok fazla geldi, açılması gerekir. O zaman da şu şekilde açacaksınız. Bu şekilde ayarlıyoruz. Üst katın alt kısımlarında overlock'unu gittim. Birinci katla ikinci katın eklemesine geçiyoruz. Eklemelerini yapıyorum. Dikerken büzgülü kısım üst kısımda kalacak. Ona göre iğneliyorum. İğneleri de büzgülü kısımdan takıyorum. Birinci katı ve ikinci katı ekleme yapıyoruz. Burada yapmamız gereken büzgülü kısmı üst kısma bırakıyoruz. Düz olan kumaş altta kalıyor. Ayrıca şurada büzgü dikişimiz var. Bu dikişin iç tarafından dikeceğiz. Dış kısmından dikersek arkadan gözükecektir büzgü dikişi. Onu dikkate alarak dikiyoruz. Ve şöyle bir aparat da kullanabilirsiniz büzgüleri yatıştırmak için veya makinenin ayağının altını itelemek için. Bu şekilde katlarımı ekliyorum. Eklemeleri yaptık. Arkadan tekrar bir temizleme yapmadım. Zaten büzgüden önce overlocklarını yapmıştım. Temizlemesini yapmıştım. Eklemeleri bitti. İsterseniz baskı dikişlerini
Yan kenarları kapatmadan önce de gidebilirsiniz. Ben kapattıktan sonra en sonunda baskı dikişini uygulayacağım. Şimdi yan kenarları kapatacağız. Yüzü yüzüne bakacak şekilde ve şuradaki dikişlerin birbirine denk getirecek şekilde iğneliyoruz. İğneledikten sonra her iki kenarında yan kenarın dikişlerini yapıyoruz. Yan kenarların dikişini de yaptık. Overlock'la da temizlemesini yaptık. Eğer overlock makineniz yoksa zikzak ayarıyla da temizlemelerini yapabilirsiniz makinenizin. Şimdi bel kısmına geçeceğiz. Eteğimizin belini lastiğe göre, lastiğin genişliğine göre katlamasını yapacağız. Ben kanal yaparak yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster overlock'ta geçirebilirsiniz. Sonra makineyle dikebilirsiniz. Kanal yaparak 1 santim şu şekilde katlıyorum. Sonra bir katlama daha yapıyorum. Bu katlamanın genişliğini içinden lastiği rahat bir şekilde geçecek şekilde katlamamızı alıyoruz. Lastik ölçüsünü de belinizden 5 santim kısa alabilirsiniz. Böyle çizgili veya dikişten dikişe tutmanız gerekiyor. Çizgili kumaşlarda çizgileri üst üste denk getirirseniz dikişiniz düz bir şekilde olacaktır. Bu şekilde tutarak arka orta kısımdan başlıyorum. Dikişi arkada bırakacağım. Katlamamızın ayarını da masada ifade ettiğim gibi içinden lastik rahat bir şekilde geçecek şekilde 1-2 milim fazla yapıyoruz. Bu şekilde ölçümü alarak dikiyorum. Lastik geçirmek için bir kısım bırakıyorum. Geçirmek için bıraktığım kısımdan lastiğimi de geçiriyorum. Lastiği geçirdikten sonra üst üste yerleştiriyorum. Şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş yapıyorum. 2 dikiş yaptım. Sonra içeri doğru yerleştiriyorum. Büzgümü dengeli bir şekilde dağıtıyorum. Lastik geçirmek için bıraktığım kısmı da dikiyorum. Lastik geçirmek için bıraktığımız kısmı da diktik. Şimdi ortasından bir dikiş yapacağız. Lastiğin yıkandığı zaman, giyildiği zaman dönmemesi için bu işlemi yapıyoruz. Lastik dikerken iğnemiz takılı. Bir elimizle arkadan, bir elimizle de önden çektirerek dikiyoruz. Bel kısmını bitirmiş olduk. Şimdi etek uç kısmına geçiyoruz. Etek uç kısmını isterseniz şöyle 2 kere kıvırın. Bir daha kıvırarak bu şekilde de dikebilirsiniz. Ya da overlock çekip tek bir kıvırma yapın. Ben overlock çekeceğim. Sonra kıvırma yapacağım bir kere. Overlock'ta altını temizliyorum ve bir kere kıvıracağım. Alt kısmını overlock'ta temizledikten sonra bir kere kıvırarak, katlayarak dikimi yapıyorum. Çizgili kumaşlarda desenleri birbirine denk getirerek dikin. Eğer çizgili değilse dikişlerde de dikişi dikişin üzerine getirirseniz o zaman da düzgün bir dikiş elde etmiş oluruz. Bu şekilde dikiyorum. Etek uç kısmının da dikişini yapmış olduk. Şimdi baskı dikişini de uyguladıktan sonra bitiriyoruz. Baskı dikişini 2 milimden yapıyoruz. Baskı dikişimizi de bitirdik ve çalışmamız bitmiş oldu. Çalışmayı tamamladım. Çalışmanın son şekli bu şekilde.
Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.